Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamün aleyküm değerli dostlarım. Bugün gurbetçileri çok yakından ilgilendiren 4 önemli haberi beraber konuşacağız. Sıla yolu yapanları ilgilendiren yeni kurallar, sınırda yakalanan para olayı, Fransa'da sosyal yardımlar ve Almanya'da Volkswagen krizi. Gerçekten önemli gelişmeler var. Şimdi hemen ilk haberle başlayalım. Sıla yolu kuralları. Dostlar, Avrupa tarafından trafik ve sürücü kuralları ile ilgili yeni düzenlemeler hazırlanıyor. Bu düzenlemeler özellikle sıla yolu yapan gurbetçileri yakından etkileyebilir. Planlanan değişikliklerden biri şu ve en önemlisi. Bir ülkede ciddi trafik suçu işlenirse ehliyet cezası tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olabilecek. Ne demek oluyor bu? Yani örneğin Bulgaristan'da çok ağır bir hız cezası aldınız ve ehliyetinize el konuldu. Yeni sistemde bu durum başka Avrupa ülkelerinde de geçerli olabilecek. Yani Bulgaristan'da ehliyetinize el konuldu. Sırf Bulgaristan'da değil, tüm Avrupa'da araba kullanamayacaksın. Bu yüzden uzmanlar özellikle sıla yolu yapanlara şu uyarıyı yapıyor. Avrupa yollarında radar kontrolleri çok sıkı ve kurallar giderek daha sert hale geliyor. Değerli izleyiciler, videosunu hazırladım. Bakın, Romanya'da yeni radarlar çıktı. Bulgaristan'da yeni radarlar çıktı. Yunanistan'da yeni radarlar çıktı. Sırbistan'da yeni radarlar çıktı. 11 arabaya kadar beraber kontrol etme imkanı var. Hepsinin videosunu hazırladım. Oradan da bakabilirsiniz. Özellikle Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya güzergahında hız limitlerine dikkat etmek gerekiyor. Bence bu listeyi okumaya hiç gerek yok. Her yerde dikkat edeceksin. Gelelim ikinci habere. Sınırda para yakalandı. Sıla yolu yapanların sık sık karşılaştığı bir konu bu tabii ki. Biliyorum, gurbetçilerimizin bazıları diyor ki ya bana bir şey olmaz, beni zaten kimse aramıyor. Ben götürürüm. Son günlerde Sırbistan sınırında yapılan bir kontrolde bir yolcunun üzerinde beyan edilmemiş yüksek miktarda euro bulundu. Değerli dostlarım, burada 300 bin euronun üzerinde nakit bir paradan bahsediyoruz. Sırbistan ülkesi aldı. Yani gene kaybettik. Yetkililer paraya el koydu ve işlem başlatıldı. O para gitti. İstersen 10 tane avukat tut. Burada çok önemli bir kural var. Eğer yanınızda 10 bin eurodan fazla para varsa kişi başı bunu gümrüğe bildirmek zorundasınız. Eğer bildirmezseniz değerli dostlarım, paraya el konuluyor, para cezası kesiliyor, hatta soruşturma açılıyor. Yani para gidiyor. Bu yüzden sıla yolu yapan gurbetçilere uzmanlarımız şu tavsiyeyi veriyor. Yanınızda yüksek miktarda para varsa mutlaka gümrükte beyan edin. Bence Murat Bozdağ diyor ki banka üzeri gönderin. Veyahut da 10 bin gönderin. Şimdi gelelim üçüncü habere. Fransa'da hükümet, bunu Fransa'da oturan gurbetçilerimiz beğenecek biliyorum. Fransa'da hükümet bazı sosyal yardımlarda artış yapılması için çalışmalar başlattı. Bu artış özellikle aile yardımları, çocuk yardımları, konut yardımları gibi destekleri kapsayacak. Fransa'da bu yardımları biliyorsunuz CAF sistemi üzerinden alınıyor. Fransa'da oturanlar CAF'yi bilir. Fransa'da çok sayıda Türk gurbetçi yaşadığı için bu gelişme birçok aileyi tabii ki yakından ilgilendiriyor. Ama uzmanlar yine şu uyarıyı yapıyor. Bakın dikkat. Sosyal yardımlarda gelir bilgisi doğru verilmezse daha sonra geri ödeme veya ceza çıkabilir. Ne demek oluyor? Türkiye'de dükkanın, dairen, herhangi bir arsan kiraya verdiysen bunu gelir olarak bildirmen lazım. Yoksa cezası var, hatta aldığın paraları geri verirsin. Onların da videosunu hazırladık. Volkswagen krizi. Şimdi gelelim dördüncü habere. Volkswagen'da biliyorum çok gurbetçilerimiz çalışıyor. Dikkat! Almanya'nın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen ciddi ekonomik baskı altında. Şirket maliyetleri düşürmek için büyük bir tasarruf planı hazırlıyor. Alman basınında konuşulan rakamlara göre bu durum 10 binlerce çalışanı etkileyebilir. Bazı iddialara göre 40 bin ile 50 bin çalışan arasında bir etki olabileceği konuşuluyor. Bu gelişme özellikle Almanya'da otomotiv sektöründe çalışan gurbetçiler için önemli. Dostlarım, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Volkswagen'da
Sizin de tanıdığınız muhakkak birisi vardır orada gurbetçilerimizden çalışan. Özellikle Avrupa'da otomotiv sektörü büyük bir değişim sürecinden geçiyor. Elektrikli araçlara geçiş, Çinli otomobil üreticilerinden rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri birçok şirketi zor durumda bırakıyor. Volkswagen gibi dev şirketlerin bile tasarruf planı yapması bu yüzden dikkat çekiyor. Almanya'da otomotiv sektöründe çok sayıda Türk çalışan olduğu için bu gelişmeler gurbetçiler tarafından yakından takip ediliyor. Sıla yolu tavsiyem. Şimdi Sıla yolu ile ilgili kısa bir hatırlatma yapalım. Her yıl milyonlarca gurbetçi Avrupa'dan Türkiye'ye arabayla gidiyor. Bu yolculukta özellikle dikkat edilmesi gereken konular hız limitleri, radar kontrolleri, gümrük kuralları, para beyanı. Değerli dostlarım, tekrar dile getirmek istiyorum. Bakın, videolarını hazırladım, bakabilirsiniz. Sırbistan'da, Romanya'da, Makedonya'da, Yunanistan'da yeni radarlar çıktı. Bu radarlar birbirinden hatta iletişime geçiyor. Yani anında orada hızını ölçmek değil, onu da ölçüyor. Ama radarların arasındaki mesafede de, yani bu 20 kilometre bile olabilir uzunluğu, ortalama hızını da ölçüyor. Kemerin bağlı mı? Arka koltuğu da kontrol ediyor. Telefonda konuşuyor musun? Yasak yerde şerit değiştirdin mi? Daha ne vardı? Bunların hepsini kontrol ediyor. Bakın telefonda bunu bile yani sisteme alıyor. Durdurmazlarsa bile sistemde kayıtlı. Nereden gelirsen gel, Avrupa'nın neresinden gelirsen gel, sen tatilden evine döndün, evindesin, ceza muhakkak gelecek. Onun için aman aman diyorum, dikkat edin. Bakın, bu yeni çıkan radarlar ve böyle direklerin üzerinde montajlı değil, bilhassa böyle duvarların içine gömülmüş, tünel girişlerinde, tünel çıkışlarında, böyle yan taraflarda herhangi bir binaların içinde saklanmış. Yani sen daha bunu 300-400 metre evvelsi görmüyorsun ama o seni 700-800 metre evvelsi görüyor. Ve sisteme alıyor ve seni takip etmeye başlıyor. Yeni çıkan sistemler 11 aracı anında beraber kontrol etme imkanı var. Onun için tekrar hız limitleri, radar kontrolleri, gümrük kuralları, para beyanı, bu kurallara dikkat edilmezse tatil yolculuğu sınırda veya yolda büyük sorunlara dönüşebiliyor. Tekrar değerli dostlarım, bilhassa hız limitlerine çok dikkat edin. En büyük hatayı burada yapıyoruz. Evet dostlar, bugün sizlere gurbetçileri ilgilendiren 4 önemli haberi anlattım. Sıla yolu kuralları, sınırda para kontrolleri, Fransa'da sosyal yardımlar, Volkswagen krizi. Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka yazın. Videoyu faydalı bulduysanız değerli dostlarım, beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşme dileğiyle İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.